Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Enflasyon öncesi son fiyatlamaları hep birlikte görüyoruz. Borsa İstanbul 100 endeksi haftanın ilk işlem gününde %0,48 artış ile 1399 puan seviyesinden işlemi kapatırken işlem hacmimiz ise 12,7 milyar Türk lirası olarak gerçekleşti. Bilanço dönemi etkisini devam ettirirken yurt dışındaki gelişmelere paralel olarak dolar Türk lirasında da geri çekilmelerin sürdüğünü görüyoruz. Bugün açıklanacak olan Türkiye'de enflasyon verisini de yakından takip ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası geçtiğimiz hafta yılın 3. enflasyon raporunu yayınlarken rapora göre 2021 yılı sonundaki enflasyon tahminini %12,2'den %14,1'e yükseltirken 2022 yılının sonunda ise %7,5 olan tahminini %7,8'e yükseltti. Yılın son çeyreğinde enflasyonda belirli bir şekilde düşüş eğiliminin görüleceğinin altı çizilirken yılın geri kalanında da cari fazlalığının oluşacağına yönelik beklentiler de tekrarlandı. Uygulamakta olan politika faizinin enflasyon oranı üzerinde kalmaya devam edeceğine dikkat çekilirken atılan sıkı para politika adımlarının sonuç vermeye başladığının da altı çizildi. Enflasyondaki son zamanlardaki görülen yukarı yönlü harekete ilişkin olarak ise küresel piyasalarda yaşanılan gelişmelerin önemli etkisi olduğunu ve tahminlerin daha erken enflasyon oranında düşüş beklediklerinde tekrarladılar. Başkan Kavcıoğlu toplantıdaki üfe yükselince tüfenin de yükseleceği algısının yaratılıyor olacağına ilişkin söylemleri de dikkatimden kaçmadı. Son zamanlarda üfe ile tüfe makasının açılmasıyla birlikte uzmanlar oluşan bu farkın geçişken olduğunu ve ilerleyen dönemlerde tüfeye yansıyacağı konusunda fikir birliği içerisinde yer alıyor. Politika faizinin enflasyon oranının üzerinde belirleneceğini vurgulanması üzerine bugün açıklanacak olan verinin beklentinin üzerine gelmesiyle reel faiz oranı daralacak ve tekrardan faiz artışı konuşulmaya başlanacak. Küresel ölçekte artmakta olan tüketici fiyatlarının nasıl engelleneceği ise hep birlikte yakından takip ediyorum. Son zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan ve yaşanan sürpriz gelişmeler ekonomi üzerindeki endişeleri artırırken dün açıklanan Amerika Birleşik Devletleri ISM İmalat Sektör PMI beklentisi 60,8 iken 59,5 seviyesinde açıklanırken ekonomik toparlanmanın son aylarda da duraksadığı gözlerden kaçmadı. Çeşitli kurumların büyüme rakamlarına ilişkin aşağı yönlü revizelerin yapıldığını da söylemek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil getirilerindeki görülen sert geri çekilme ile 1,17 seviyesinin altını görmesi de endişeleri tırmandırdı. Yılın ilk çeyreğinde 1,70 seviyesine dayanan veriler piyasaları tehdit eden tahvillerle düşük büyüme ve enflasyon fiyatlaması da net bir şekilde hissedilir seviyede. Dolar Türk lirasındaki geri çekilmeyi tahvil piyasalarındaki oluşan duruma paralellik gösterdiğini söyleyebilirim. Ülke risk primimiz yaşanan gelişmeler sonrası yatay seyrinde korumakta ve delta varyantı ile koronavirüs vakalarının sayısı artış göstermeye devam ederken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden artan koronavirüs vaka sayıları ile başa çıkmaya hiçbir zaman olmadıkları kadar hazır olduklarını belirtirken
geçtiğimiz yıldan farklı olarak karar almada daha özgür olduklarını dile getirdi. Ülkemizdeki koronavirüs salgınındaki vaka sayısının trendi de artış hızıyla birlikte sürüyor. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında değer kazanmaya devam eden Türk lirası için bugün açıklanacak olan enflasyon verisini de yakından takip ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri imalat PMI verisi beklentilerin hemen altında 59,5 seviyesinden gerçekleşirken Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizleri de geri çekilmesini sürdürüyor. Yaşanılan gelişmeler çerçevesinde dolar Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 8,40 ve 8,46 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satışların görülmesi durumunda ise 8,30 ve 8,24 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro Türk lirası tarafında ise bugün açıklanacak olan TÜFE endeksi döviz kurundaki seyrin netleşmesini sağlayacakken dün açıklanacak olan Avrupa bölgesi PMI verisi de beklentinin hemen üzerinde 62,8 seviyesinden gerçekleşti. Euro Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 10 Türk lirası ve 10,05 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarının görülmesi durumunda ise 9,85 ve 9,80 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro dolar paritesinde ise dün açıklanacak olan Avrupa bölgesi PMI verisi beklentinin hemen üzerinde 62,8 seviyesinden gerçekleşirken Amerika Birleşik Devletleri'nde aynı verilerin açıklanması Avrupa'nın aksine beklentilerin altında 59,5 seviyesinden gerçekleşti. Euro dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1,1895 ve 1,1910 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek satış baskılarının görülmesi durumunda ise 1,1850 ve 1,1835 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Brent petrol tarafında ise Amerika Birleşik Devletleri ham petrol stoklarında beklentinin üzerinde 4 milyon varillik azalış gerçekleşirken vaka sayılarındaki artışın yeniden hızlanması ve enerji ihtiyacının tartışılıyor olması Brent petroldeki seyri zayıflatan unsur olarak karşımıza çıkıyor. Brent petrole teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim Brent petrolde 73,20 ve 74 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Yaşanılan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması durumunda ise 72 dolar ve 71 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.